Herkese selam arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk günden beri sizlere ısrarla merkeziyetsizliğin öneminden bahsediyoruz. Zaten 2022'de ard arda gelen hack ve iflas olaylarıyla bunun önemini fazlasıyla deneyimlemiş olduk. Her zaman ne diyoruz? Projelerden coinlere, cüzdandan NFT markete kadar hatta borsalarda bile güvenlisi merkeziyetsiz olanlar, yani sahibi bulunmayan oluşumlar. Biz de zaten çok uzun bir süredir paramızın çoğunu kendi cüzdanlarımızda tutuyor ve çoğu işlemimizi de merkeziyetsiz borsalarda yapıyoruz. Merkeziyetsiz sistemleri zor sanıyor olabilirsiniz ama hiç öyle değil. Bu videoyu çektik çünkü hala olayı tam olarak anlamayanlar var. Ayrıca sıcak cüzdanları ve merkeziyetsiz borsaları kullanmanın ne kadar kolay olduğunu bir kez daha göstermek istiyoruz. Anlatırken bir platformu kullanmak ve örneklerle göstermek izleyenler açısından en rahat olacak diye düşündük. Bu sebeple videoyu kendi cüzdanınızla kullanacağınız hızlı ve basit uygulamasıyla en güvenli merkeziyetsiz borsaların başında gelen DYDX ile hazırladık. Ayrıca DYDX'e kısa bir süre önce güzel bir yenilik olan swap özelliği geldi. Videoda birlikte onu da test etmiş olacağız. DYDX merkezi borsalardaki trade deneyimlerinin tamamını merkeziyetsizliğin sağladığı güvenle sunuyor. Neden güvenli diyebiliyoruz? Çünkü tüm varlıklarımız ve işlemlerimiz akıllı kontratlar ile blok zincire işlenmekte. Yani insan faktörü ve etkisi dışında tüm her şey kodlar ve blokların güvenliğinde tutuluyor. Hem de merkezi borsalarda yaptığınız tüm işlemleri burada da yapabiliyorsunuz. Ayrıca işlemleri yaparken hem paranızı kendi cüzdanınıza tutuyor hem de çok daha karlı oluyorsunuz. Neden daha karlı dediğimi de biraz sonra detaylandıracağım. İlk olarak DYDX'in son çıkardığı yenilik olan swap modunu inceleyelim. Swap modu, DYDX'in trade sisteminde harika bir reform getirecek olan versiyon 4 güncellemesine giden yoldaki en önemli adımlardan biri. Yeni takas modunun basitliğiyle artık herkes dilediği coin'in alım satımını kendi cüzdanında güvenle yapabilecek. Ayrıca DYDX 2023 ikinci çeyrekte kendi blok zincirine geçiş yapacak. Bu sayede hem daha hızlı hem de çok daha kazançlı olacak. Bu arada kanalda DYDX'i ve kullanımını detaylıca anlattığımız bir videomuz daha var. Bu videodan sonra onu da izleyin. Orada DYDX nedir diye anlattık ve ilk giriş, kayıt adımlarını tek tek gösterdik. Sağ üstte linkini bırakıyorum. Şimdi gelin birlikte nasıl takas işlemi yapılır görelim. İşlemler için telefonuma hemen geçiyorum. İlk olarak DYDX'i açıyoruz. Başlamak için öncelikle hesabımıza ulaşmamız gerekiyor. Eğer bir hesabınız yoksa yine aynı adımları takip ederek bir hesap da oluşturabilirsiniz. Kullanıma başla diyoruz. İşte burada swap yani takas mı yoksa pro mod mu seçeceğimiz soruluyor. Yeni gelen özellik olan takası yani swap modunu seçip devam ediyoruz. Bağlamak istediğimiz sıcak cüzdanı seçiyoruz. Eğer henüz bir MetaMask cüzdanınız yoksa artık bir tane olmalı. Daha fazla ertelemeyelim. MetaMask özelinde hazırladığımız harika bir oynatma listemiz de var. Yine sağ üstte bırakıyorum. Merak ettiğiniz tüm bilgileri orada bulabilirsiniz. Cüzdanımız ile DYDX arasındaki izinleri onaylıyoruz ve cüzdanımızı bağlıyoruz. Karşımıza mevcut bakiyemiz ve satın alma gücümüz çıktı. Swap modda satın alma gücümüz mevcut bakiyemizin 5 katı olarak hesaplanır. Yani 100 dolar koyarsanız 500 dolara kadar, yükseliş bekliyorsanız long, düşüş bekliyorsanız short işlemi açabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz. Hemen coinlere bakalım. Ethereum, Bitcoin, Avalanche, Polkadot, Uniswap gibi 35'ten fazla coin ile işlem yapabiliyoruz. Örnek olması için Bitcoin'i seçelim ve alım gerçekleştirelim. 100 dolar değerinde Bitcoin alımımda alt bölümde işlemlerle ilgili bilgileri görüyorsunuz. Satın alma gücümüz 100 dolar düşüyor, komisyon ücretinin de 0 olduğu belirtiliyor. Neden 0? Çünkü son 30 günde 100 bin dolardan az trade hacmine sahipseniz DYDX'de alım ve satımlarda komisyon ödemiyorsunuz. Ayrıca 100 bin dolar hacmi geçtiğinizde de komisyon ödemeleri DYDX'in coin olarak bizlere geri dönüyor. Bu kısmı ileride anlatacağım. Çünkü DYDX coin ile ilgili ekstra kazanç sağlayabiliyoruz. Ön izleme diyoruz. Bu ekranda işlem sonrasında elimizde 0.0059 Bitcoin olacağı ve satın alma gücünden de 100 dolar düşeceğini onaylıyoruz. İşlem tamamlanıyor ve portföy bölümüne giriyorum ve pozisyonu burada görebiliyorum. Pozisyonuma tıklıyorum ve anlık olarak ne kadar kar veya zarar da görebiliyorum. Ardından işlemi sonlandırmak için bu kez Bitcoin'i yukarı kısma alıyorum ve miktarını yazıyorum. Önce ön izleme, ardından da alım satımı onayla diyorum ve Bitcoin miktarı sıfıra inerken satın alma gücüm tekrardan buradaki cüzdanımda olan 1467 dolara geri çıkıyor. Hepsi bu kadar basit. Swap modu şimdilik sadece iOS telefonlarda bulunuyor.
Android versiyonunda çok yakında geleceği söyleniyor. Ayrıca swap mod yerine Pro moddan da girerek yine kendi cüzdanınızda işlem yapmanın verdiği güvenle 20x'e kadar kaldıraçlı trade de yapabiliyorsunuz. Kaldıraçlı işlemleri kullanım videomuzu da adım adım göstermiştik. Yine oradan izleyebilirsiniz. Şimdi DYDX coin kazanma mantığını anlatayım. Biliyorsunuz tüm merkezi ve merkeziyetsiz borsalarda yaptığınız işlemlerde komisyon ödemesi yapıyoruz. Kiminde daha fazlayken kiminde daha az olabiliyor. DYDX'te ise en ilginç ve bizce en güzeli var. İşlem hacminiz 100.000 doların üzerine çıktığında DYDX platformunun komisyon görev ödeme havuzuna dahil oluyorsunuz. Ve ay sonunda ödediğiniz komisyonları DYDX coin olarak geri alıyorsunuz. Hatta çoğu kez komisyon ödediğinizden çok daha fazlasını geri almış oluyorsunuz. Çünkü DYDX'in coin'in fiyatı arttıkça kazancınız da ekstra artmış oluyor. Yani açıkçası trade yaparken bir yandan da DYDX coin biriktirerek yatırım yapmış oluyorsunuz. Ayrıca bu fırsatlara ek olarak 100.000 dolar sonrasında ödeyeceğiniz komisyonlarda %5 indirim fırsatı da var. İndirim linkini videonun açıklamalarına koyarız ve yorumlarda en başa sabitleriz. Oralardan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Daha ne olsun, zaten komisyonlarda DYDX'in coin'i olarak geri alıyoruz. Üzerine bir de indirim var. 100.000 dolar hacmin altında tüm işlemlerin bedava olduğunu da tekrardan hatırlatayım. Bu arada YouTube'daki DYDX kullanımı videomuzun yanı sıra sitemizde DYDX nedir, DYDX coin'i ve platformun geleceğini anlattığımız birkaç tane makalemiz de var. İnceleyebilirsiniz. Biz de böyle DYDX gibi merkeziyetsiz, güvenli ve gelişmiş işlere çok fazla önem veriyoruz. Tabii ki bu merkezi borsaları kullanmamak anlamına gelmiyor. Paranızı iyi konumlandırın. Tüm mal varlığınızı bir arada tutmayın. Ayrıca yeniliklerden de uzak durmayın. Blok zincir teknolojisi geliştikçe merkeziyetsizliğin önemi çok daha fazla artacak. Bunu görmek zor değil. Şimdiden buralarda yerinizi almaya bakın. Bitirmeden önce kanala destek olmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tüm paylaşımlarımızı anında görmek için Pusula Finans'ı Twitter ve Telegram'dan da takip etmelisiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.